Hepimiz dünyaya bir kere geliyoruz. Tabiri caizse hepimizin tek atımlık kurşunu var. Peki bu tek şansı nasıl ve ne şekilde değerlendirebilirsek mutlu bir yaşam sürmüş sayılırız? Size biçilen toplumsal görevler doğrultusunda yaşamak zorundayken her günü mutlu yaşamanın, özgürce dilediğinizi yapabilmenin imkanı var mıdır? Eğer mutlu bir hayat yaşayamayacaksak varoluşun anlamı nedir? Tarih boyunca filozofların hayatın anlamını arıyor olması bir yana, bazı filozoflar var ki anlam aramak yerine anı yaşamayı ve bunu yaparken en üst düzeyde haz almayı öğütlemiştir. Filozoflar ve Felsefesi serisinin 11. videosunda Antik Yunan'dan günümüze kadar çeşitli evrimler geçirmiş olan ama yine de anlamını kaybetmeyen bir konuyu işleyeceğiz. Hedonizm. Hedonizm eski Yunanca'daki hedone kelimesinden türetilmiştir. Hedone, haz veya zevk anlamına gelmektedir. Hedonizm ilk defa Aristippos tarafından ortaya konulmuş bir felsefi düşüncedir. Türkçe'de hazcılık olarak adlandırılan bu felsefi düşünceye göre insan yaşamındaki en önemli değerlerin haz ve zevk üzerine inşa edilmesi gerektiğini, bireylerin ideal yaşama ancak bu düşünceyle ulaşabileceğini, mutlak hazın faydalı olduğunu, acıdan kaçınmak gerektiğini ve sadece haz verene yönelmek gerektiğini savunan bir düşüncedir. Bu fikri kendi yaşamında uygulamayı hedefleyen kişilere de hedonist denir. Hedonistler, hazın veya acının yokluğunun potansiyel yaşam ahlakını belirlemede en önemli ilke olduğu inancındadırlar. Zevk almak, haz duymak önceliktir. Bunlar uyuşturucu gibi zarar veren eylemler olabildiği gibi seks de olabilir, kitap okumak da, hatta bazı anlarda hiçbir şey yapmamak da. Onlar için özünde değerli olduğuna inandıkları eylem ilk amaçtır. Hedonizm birçok türle karşımıza çıkabilmektedir. Zevkin insanların birincil motivasyonu olduğuna inanan normatif hedonizm gibi ya da yalnızca zevk ve acının insanları yönlendirdiğine inanan motivasyonel hedonizm gibi veya seçim yaparken sadece kendi zevklerini düşünen egoist hedonizm gibi ya da tam tersine tüm insanlar için zevk yaratmanın doğru olduğunu düşünen özgecil hedonizm gibi. Sonuç olarak hedonizm doğru ve yanlışı değerlendirirken özgürlük ve adalet gibi daha üst değerleri ıskalayabilmektedir. Bundan dolayı eleştirmenler hedonizmi ahlaki değerler konusunda rehber olabilecek bir düşünce olarak görmemiştir. Hedonizm felsefesinin ortaya çıkışı Antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. İlk defa Aristippos tarafından kurulan Kirene okulunda ortaya çıkan hedonizm, zevki insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti olarak adlandırılır. Günümüz koşullarında bir insanın yaşamı toplumun ona verdiği görevler neticesinde şekillenmektedir. Okumak, başarılı bir şekilde mezun olmak, en az 30-40 yıl boyunca çalışmak, ev ve araba sahibi olmak ve size benzeyecek, sizin gibi yaşayacak bir çocuk yapmak. İşte Yunan filozof Aristippos bu fikri reddetti ve insan yaşamında anlık hazzın önemine vurgu yaparak ertelenmiş zevklere karşı çıktı. Bugün onun hakkında bilinenler sınırlıdır ve çalışmaları günümüze kadar ulaşmamıştır ama onun okulunun ortaya koyduğu temel düşünceye göre insanların yarın hayatına devam edeceği garanti edilmemiştir. Bu yüzden hayatı ıskalamak büyük bir hata olacaktır. O, yaşamın amacında koşulları kendine uyarlayarak hayattaki amacın bedensel zevkler üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Çünkü zihinsel hazlar bedensel hazlardan daha güçlü değildir. Bu sebeple filozof, tutkularının kölesi olan bir insan olmamış, koşulları kontrol altına alıp her şeyden zevk duymayı amaçlamıştır. Antik Yunan'da hedonizmi dolaylı da olsa savunan ve yeni anlam kazandıran bir diğer filozof Epikür'dür. Epikür'e göre felsefe, mutlu bir hayat sunan uğraştır. Vücudumuzu hastalıktan kurtarmadığı müddetçe bir ilaç nasıl hiçbir işe yaramazsa, ruhumuzun sıkıntısını gidermediği müddetçe felsefede lüzumsuz bir uğraş olarak kalır. İnsanın dünyada amaçlaması gereken şey mutlu bir hayattır. Eğer mutluysak her şeyimiz mevcut demektir. Epikür mutluluğa ve refaha ölçüt olarak haz ve acıyı referans alır ama Aristippos'tan farkı onun için zevk sükunete, ruh dinginliğine eşdeğerdir ve haz ıstırabın yokluğudur. Istırabın sebebi ise insanların ölümden ve cezalandırılmaktan duyduğu korkulardır. Bu yüzden insanlar para, prestij, güç ve şöhrete sahip olma arzusu duyarlar. Böylelikle ölüm fikrinden kurtulmaya çalışırlar. Epikür'e göre ölüm varoluşun sonudur. Ahiretteki korkunç ceza hikayelerini gülünç batıl inançlar olarak görür ve ölümün korkulacak bir şey olmadığını söyler. Yazdığı bir mektupta, "Ruh ölümsüzdür, ölüm korkusu anlamsızdır. Biz varken ölüm olmayacak,
ölüm geldiğinde ise biz olmayacağız demiştir. Hedonizm felsefesi günümüzde çok az filozof tarafından benimsenmiştir ve genellikle pragmatizm yani faydacılık ilkesi altında değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunda popüler halle ortaya koyan kişi Jeremy Bentham olmuştur. Bentham, hazzı eylemlerin kaynağı, acıyı da kaçınılması gereken fiil olarak dile getirmiş, bu fikri ahlak, siyaset, hukuk ve iktisat alanında da genişletmiştir. Böylece Aristippos ve Epikür'ün aksine yeni çağda değerlendirilen hedonizm bireysel olmaktan ziyade toplumculuğa yaklaşmıştır. Filozof, hayatın içindeki bütün tecrübeler, bütün fikirler ve bütün inanışların temelinde haz ve acının etkisi olduğunu belirtmiştir. Bireyler her ne kadar haz ve acıyı sözlü olarak reddetse de bu iki duygunun egemenliğinden kurtulamayacaktır. Çünkü bu insanın doğasında vardır. Haz mutluluktur ve acı da mutsuzluk. Fakat bu düşünceyi ham olarak gören ve bu sebeple biraz daha genişletilmesi gerektiğini düşünen biri vardı. John Stuart Mill. Kendisi Bentham'ın yanında büyümüş biriydi ve faydacılık felsefesine onun etkisiyle bağlıydı ama bu faydacı teoriyi biraz daha genişletmemek için bir sebep değildi. Filozof bu uğurda ortaya bir soru çıkarmıştı. Mutlu bir domuz mu olmak isterdiniz yoksa mutsuz bir insan mı? Mutlu bir aptal mı olmak isterdiniz yoksa tatmin olmamış bir Sokrates mi? Büyük bir çoğunluğun vereceği cevap mutsuz bir insan olmaktı ve bu cevap Bentham'ın felsefesine ters düşüyordu. Çünkü ona göre önemli olan tek şey haz veren deneyimlerdi. Nasıl ve ne şekilde olduğunun hiçbir önemi yoktu. Tatmin olmamış bir Sokrates olmak her zaman daha iyi. Çünkü düşük düzeyli ama sonsuz haz yerine daha üst düzeydeki sınırlı hazlar kişiyi daha çok mutlu edecektir. Bu durumda tatmin olmamış bir Sokrates olmak mutlu bir aptal olmaktan yeğdir. Zevk doyumsuz bir arzudur. Bu sebeple günümüzde hedonizm hoş karşılanan bir felsefe değildir. Çünkü tecrübe ettiğiniz anlık zevk adı üstünde anlıktır ve sonsuza kadar süremez. Doğal olarak birey yeni bir haz arzular fakat bu durum bir süre sonra sürekli arayış içinde olan kişiye yük getirir ve haz duygusu yerini acıya bırakır. Bu yüzden hedonizmi savunan filozoflar olduğu kadar ona karşı çıkan filozofların sayısı da az değildir. Çünkü insan varoluşunun nihai amacı hazza yönelmek ve acıdan kaçınmak üzerine inşa edilecek kadar basit değildir. İnsan için zevkin ötesinde bambaşka bir yaşam daha vardır. Zihinsel yaşamlarımız muazzam fikirler ve çok çeşitli düşünceler çevresinde şekillenirken algıları, duyguları, hayalleri, planları ve dilekleri es geçmek doğru değildir. Haz, mutlu bir yaşama eşlik eden sadece bir araçtır. Hazzın en yüksek iyi olduğunu düşünmek, mutlu bir hayatın önündeki engeldir. Her ne kadar haz, mutlu bir yaşamın değerini belirleyen etmen olsa da, tek başına bir anlam ifade edebilmesi ancak sonsuz döngü içerisinde yer almasına bağlıdır. Fakat hedonizm hiçbir zaman sürdürülebilir olmamıştır. Komedi filmleri insanları eğlendirir ve haz verir fakat hiç kimse sürekli komedi filmi izlemez. Aksine biz insanlar dram filmlerini komediye tercih ederiz. Çünkü bu hayat sadece haz almak için yaşanacak kadar basit değildir. İlham kaynağı olabilecek gerçek hüzün çoğu insanın tercih edeceği ilk şeydir. 1974 yılında Dr. Robert Nozick hedonizm karşıtı olarak bir deneyim makinesi size hayatınızın sonuna kadar kendi istediğiniz gibi sanal gerçeklik sunsa bu makineye bağlanmayı seçer misiniz diye soruyordu. Siz olsanız böyle bir makineye bağlanmayı ister miydiniz? Hedonizm bugün günümüz gerçeklerinden çok uzak görünüyor. Çünkü zihinsel yaşamımız sürekli haz almayı teşvik edecek kadar çıldırmış değil. İnsanlık yaşadığı müddetçe zarar veren acılardan doğası gereği kaçınmaya devam edecek ama bu da tek başına hedonist bir düşünce içinde olunduğu anlamına gelmiyor. Hedonizm belki günümüz şartlarına uygun değil ama bize hayatı en azından güzel tüketmek için hatırlatıcı bir güç olabilir. Bu yüzden kendinizi mutlu edecek eylemleri belirli bir çıkar gözetmeksizin uygulamaya çalışabilirsiniz. Sizi üzecek insanlarla değil, sizi her daim anlayan ve mutlu eden insanlarla iletişim kurmaya devam edebilirsiniz. Zevk almayı hayatınızın amacı haline getirmeyin ama zevk almanın değerini de unutmayın. Çünkü hedonist argümanın doğru söylediği bir şey var. O da yarın gerçekten de hayatta olacak mıyız? Bilmiyoruz.